Do you own an island in the U.S. Virgin Islands? I intend to respond to all relevant questions regarding this lawsuit. However, at the present time, my attorneys have counseled me that I cannot provide answers to any questions relevant to this lawsuit, no matter how much I'd like to. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. With Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Epstein News. The fallout from the Epstein. Gideceğim adaya ulaşmak en zor olan kısım o. Gözü o adanın üzerinde ve adaya girmek neredeyse imkansız diyorlar. Yanaşmak da imkansız diyorlar. Ben girme konusunda çok şüphelerim var yani. Mümkün olduğunu zannetmiyorum. Bu dönemde mümkün olduğunu zannetmiyorum. Evet, zorlu görev başlıyor. Dönüş bileti almadım. O adaya yaklaşacağım. Kaç gün sürerse sürsün. Şu anda en kızgın döneminde. Birkaç sene önce bir çocuk gitmiş ama yani daha böyle patlamamıştı. Şu anda gerçekten çok zor gözüküyor. Epstein adasına götürecek birileri lazım. Ama kime sorarsam sorayım herkes beni reddediyor ve insanlar çok korkuyorlar. İsmini duymaktan bile korkuyorlar. Çok ciddi tepkilerle karşılaşıyorum. Ağır tepkilerle. Biraz korkutucu. Şimdi burada kamerayı saklamam gerekiyor. You can go there. You can't go to Epstein Island. Why not? They chase people from there. Bir Türk olarak biz Türkler her zaman yolumuzu buluruz. Çekiyorum, sıkıntı var mı? Yok abi. Ne haber? Ya bu adada Türk yoktur dedim adaya geldiğimde. Keşke Türk olsa dedim. Problemlerin hepsi çözülür dedim. Türk'ün olmadığı yer var mı? Dün benim giremediğim yerlere Müslüm kapıları açtı. Kaptanımız Tony bizi adaya götürecek. Arkadaşlar gerçekten çok zor bir işi başardık. Derken hem heyecanlı hem de çok endişeliyim. Çünkü FBI'nin cirit attığı, dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir adaya gidiyoruz. Acaba adaya yaklaşabilecek miyiz? Acaba adaya çıkabilecek miyim? Kafamda bu soru işaretleriyle adrenalin zirvede adaya doğru gidiyoruz. Büyük St. James adası. Aziz James. Ama azizlik bir olay yok. Dünyanın FBI'nin gözü önünde, dünyanın önemli isimleri burada sapkın bir tarikat kurmuşlar. Bu güzelliğin arkasında yatan bir şeytani tarikat. Korkunç. We knew about it locally. Stein bir mail atmış. Diyor ki kızlar var diyor partide diyor. Ve kızlar derken siz ne anlarsınız işte kızlar geldi. Mesela 30 yaşında 20 yaşında kızlar geldi dersin. 1 yaşında diyor. Yani kızlar olarak tanımlıyor 1 yaşında bebekleri arkadaşlar. Şu anda dünyanın gözü üstünde olan adaya çok yaklaştık. Çok daha yakından çekeceğim arkadaşlar. Her şeyi çekeceğiz, merak etmeyin. Bu yer altında bir tünel olduğunu söylüyorlar. Abi gerçekten şu anda var ya çok tehlikeli bir iş yapıyoruz. Hemen eve dön diyor, hemen. Panik etme bizi ya. Şu an yaptığın inanılmaz yani. Gerçekten gidecek misin? I'll just say no, you can't do it. Oğlum ateş ederlerse siz kaçın, beni bırakın. Arkadaşlar kısa bir vaktinizi alacağım. Ben bu kanalı Darüşşafaka'da depremden zarar görmüş öğrencilere burs vermek için açtım ve şu ana kadar milyonlarca lira burs verdik. Ama bu videonun keşfete düşmesi için benim kanalımı takip etmeniz gerekiyor. Biliyorum birçoğunuz takip etmeden izleyecek. İstatistikleri görebiliyoruz. Eğer beğenirseniz de yorum, hype, beğeni atarsanız, arkadaşlarınızla paylaşırsanız bizim totalde değil aylık milyonlarca burs vermemizi sağlarsınız. Şimdiden teşekkürler, iyi izlemeler. Aylardır Epstein dosyalarını okuyor, haberleri inceliyor, her detayı takip ediyordum. Ama ilginçtir ki o kadar bilginin içinde bu adanın tam olarak nerede olduğunu hiç bakmamıştım. Küçük bir araştırmayla adanın Amerikan Virgin Adaları kıyısında küçücük bir nokta olduğunu öğrendim. Ve sadece 15 dakika sonra biletimi almıştım. Bu sadece basit bir merak değil, binlerce teorinin ötesindeki gerçeği kendi gözlerimle görme isteğiydi. Meksika, Dominik Cumhuriyeti aktarması ve Porto Rico derken saatler süren yorucu ama bir o kadar da sarsıcı bir rotayı geride bıraktım. Uçakta camdan yansıyan o muazzam manzarayı izlerken zihnimde tek bir soru vardı. Bu kadar saf bir güzelliğin içine bu kadar büyük bir kötülük nasıl sığdırılmış olabilir? Tüm dünya Epstein ismiyle kasıp kavruluyor. Peki
Jeffrey Epstein kimdir? Her şey ABD'de imkansız denilecek bir olayla başladı. Üniversiteyi bitirmemesine rağmen New York'un en prestijli okulu Dalton'da fizik ve matematik öğretmeni olarak işe başladı. Peki onu hiçbir diploması yokken bu elit okula kim aldı dersiniz? Dönemin okul müdürü Donald Barr. Yani yıllar sonra ABD'nin Adalet Bakanı, başsavcısı olacak William Barr'ın özbabası. Epstein daha o yıllardan gücün merkezine yerleşmişti. Florida'daki malikanesinde ise kan donduran ağının temellerini atıyordu. Lise yakınlarındaki savunmasız kızları kandırıp masaj yaptırarak işe başladı. Ağına düşürdüğü her bir kız çocuğuna başka çocukları kandırıp getirmesi için $200 vererek şeytani bir tedarikçi piramidi kurdu. 90'larda mağdur edilen iki kız kardeş FBI'ye şikayet etse de hiçbir işlem yapılmadı. Dosyanın üstü sihirli bir el tarafından örtüldü. Olayları deşifre etmeye çalışanlar mafya filmlerini aratmayacak yöntemlerle susturuluyorlardı. Epstein hakkında haber hazırlayan Vanity Fair dergisinin ünlü editörü Graydon Carter'ın kapısına gazetecilere gözdağı vermek için kesik bir kedi başı, yanına da gerçek bir mermi bırakıldı. Ve bu korkunç yıldırma politikası işe yaradı. Haberler sümen altı edildi. Tabii tüm bunları yaparken yalnız değildi. Yanında Ghislaine Maxwell vardı. İngiliz medya devi Robert Maxwell'in kızıydı ama babası şüpheli bir şekilde ölünce parasız kalmış ve Epstein'in en büyük suç ortağı olmuştu. Epstein'e kızlar bulmakta yardımcı oluyor, Prince Andrew gibi İngiliz kraliyet ailesi üyeleriyle bile ahbaplık kurmasını sağlıyordu. Maxwell 2020 yılında tutuklandı ve şu an 20 yıllık cezasını çekiyor. İşte bu noktada davanın gidişatını değiştiren, cesaretiyle sistemi sarsan kurban Virginia Giuffre ortaya çıktı. Henüz genç bir kızken Maxwell tarafından bu ağa dahil edilen Giuffre, Epstein tarafından dünyanın en güçlü erkeklerine pazarlanıyordu. Yıllar sonra bu düzeni başlarına yıkacak fitili ateşleyen de o olacaktı. This is a story of being trafficked. This is a story of abuse. And this is a story of your guys' royalty. No recollection of ever meeting this lady. Little St. James adasında o altın kubbeli, mavi beyaz tuhaf tapınağın gölgesinde yaşananlar ise insanlık dışıydı. Ortaya çıkan binlerce sayfalık maillerde kan donduran detaylar vardı. Çocuklara işkence, satanik ayinler ve çocuk eti yeme ritüelleri. İddialara göre 1 milyarder CEO 16 yaşında otizmli bir çocuğa, yine 10 yaşındaki başka bir çocuğa tecavüz etti. Vücutlarını ısırdı ve çocukları kesti. Peki Epstein nasıl yakayı sıyırdı? 2008'de federal savcı Alexandra Costa Epstein'le gizli bir anlaşma yaptı ve sadece 18 ay ceza verdi. Ama bu anlaşmanın en korkunç ve gizli maddesi şuydu: sadece Epstein değil, isimleri bilinmeyen tüm suç ortakları da dokunulmazlık kazanıyordu. 18 ay cezanın büyük kısmında Epstein hapis yatmadı. Günde 12 saat dışarı çıkıp kendi ofisinde çalışmasına ve sapkınlığına devam etmesine izin verildi. Zenginseniz ve elitleri koruyorsanız ABD'de bile kurtarabiliyorsunuz. Üstelik bu skandal anlaşmayı yapan savcı Acosta yıllar sonra Trump'ın başkanlığında Çalışma Bakanı yapılarak ödüllendirildi. Ta ki Epstein davası patlayıp istifa etmek zorunda kalana kadar. Epstein sözde cezasını çektikten sonra sosyeteden dışlanmadı. Bill Gates'ten Prince Andrew'e kadar dünyanın en güçlü insanlarıyla partiler vermeye devam etti. Ancak 2019'da tekrar tutuklandığında bu kez kaçış yoktu. Manhattan'daki hücresindeyken ne hikmetse nöbetçiler uyudu, kameralar bozuldu ve Epstein sözde çarşafla kendini boğarak intihar etti. Ölümünden sadece 2 gün önce ise son şeytani hamlesini yaptı. Şahsi serveti olan 577 milyon doları Virgin Adaları'ndaki kendi doğum yılı olan 1953 Trust adlı gizli bir fona aktardı. Amacı basitti: geride bıraktığı tecavüz mağduru kadınların o paradan tazminat almasını hukuki olarak imkansız hale getirmek. Şimdi o noktadayım. Yıllardır üzerine karanlık senaryolar üretilen o adanın tam karşısında.
Abi gerçekten şu anda var ya çok tehlikeli bir iş yapıyoruz. Hemen eve dön diyor. Hemen. Panik etme bizi ya. Şu an yaptığın inanılmaz ya. Gerçekten gidecek misin? I'll just say no, you can't do it. Oğlum ateş ederlerse siz kaçın, beni bırakın. Burada ops. Of. Ah. İlk kan aktı mı? Kansız olmaz. Arkadaşlar biliyorsunuz yıllardır seyahat ediyorum ve tüm gelirlerimizi Darüşşafaka'da depremden zarar görmüş öğrencilere burs olarak veriyoruz. Bu yolculuğumda bana Just English Dil Okulları inanılmaz yardımcı oldu ve hala oluyorlar. O sebeple Just English Dil Okulları'nın Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih etmenizi tavsiye edeceğim ve size küçük bir karşılaştırma yapacağım. Dil nasıl öğrenebilirsiniz? Dünyayı gezmek dışında ticarette, iş hayatında İngilizce artık çok önemli. Her şeyden önemli. Peki İngilizceyi nasıl öğrenebilirsiniz? İlk olarak üniversitelerin hazırlık bölümünde öğrenebilirsiniz. Şöyle dönüyorum, arkadaki manzarayı da görün. 600 bin lirayla 2 milyon lira arası öderseniz üniversitelerin hazırlık bölümlerinde İngilizceyi size öğretebilirler. Bunun dışında Just English'te ya da herhangi bir dil kursuna giderseniz 80 bin ila 200 bin lira arasında dil eğitimi alabilirsiniz ya da çocuklarınızı aldırabilirsiniz. Ve üçüncü şıkta şöyle, yapay zeka ile öğrenebilirsiniz. Evet, bu da size neredeyse 0 liraya patlar. Tabii ki Just English yapay zeka devrimini görmezden gelmiyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli eğitim ile en iyi öğrenme yöntemini sunuyor. Şimdi havalimanında konuşurken adamın ismini söylemeyeceğim. Rahatsızlık vermemek için etrafa duyarlar. Ada, o kadar güzel dağlar var ki, o kadar muhteşem bir ada ki ve zenginlerin evleri adadaki, merkez adadaki. Düşünün, bahsettiğim kişinin adası buraya bağlı. Çok böyle 5-10 dakika mesafede bir ada. Epstein'in adası, söyledim. Buradan tekneyle gidiyor ama buraya geliyor arkadaşlar. Yani ilk olarak Amerika'dan, Florida'daki ya da New York'taki evinden özel jetiyle buraya geliyor ve buraya iniyor. Buraya indiği zaman bu adanın valisi, belediye başkanı, en üst düzey isimleri karşılamaya geliyorlar. Herkesin bildiği düşünülüyor ve bu ada, küçücük adaya inen isimler öyle basit isimler değil arkadaşlar. Bill Clinton defalarca gelmiş. İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in en sevdiği oğlu. Bugünkü kralın kardeşi yani. Geliyorlarmış defalarca ve bu havalimanına iniyorlar. Bu havalimanında bir sürü yetkili onları karşılıyor. Düşünün, Bill Gates'ten tutun Amerikan başkanlarına, İngiliz kraliyet ailesinin en üst düzey üyelerine kadar. Yaklaşık 30 dakika gösteriyor. Muhtemelen adanın yolları kötü. Diğer ucundayız biz. Bu adaya, yani buraya geldiği özel uçağına da Lolita Express diyor arkadaşlar. İsmini Lolita Express koymuş. Lolita'nın anlamını biliyorsunuz zaten. Google'layabilirsiniz bilmeyenler de. Nasıl kelimeleri dökeceğimi bilemedim. Evet, fiyatı sorduğumda taksi olarak düşündüm de minibüsmüş. Tüm Amerikalı turistleri doldurdular minibüse. En arada beni bindirdiler. Bindirmeselerdi de ben kapardım en arada. Evet, dolmuş beni burada bıraktı. Tabii ki pek lüks olmayan bir yerdeyim. İnternetim çalışmıyor. Porto Rico'da Amerikan interneti aldım, çalışmıyor. Evet arkadaşlar, adada seyahati çözdüm. 2 dolara böyle minibüslere biniyorsunuz ve tüm adayı dolaştırıyormuş. Bu nerede inerseniz inin, zile basıyormuşsunuz. Zil nerede bilmiyorum. Porto Rico'da aldığım internet çekmedi. Cep telefonu ikisi Amerikan toprağı ama ilginç şekilde çekmedi. Yeni almak zorunda kaldım. 50 dolar, 80 dolar arası değişiyor. Ne kadar gigabayt alacağınıza bağlı. Güzel bir yöntemmiş. Gideceğim adaya ulaşmak en zor olan kısım o. Çünkü o ada şu anda FBI diyelim. İngilizcesini söylemeyeyim ben size, alta yazarız. Yani dünyanın gözü o adanın üzerinde ve adaya girmek neredeyse imkansız diyorlar. Yanaşmak da imkansız diyorlar. Ben girme konusunda çok şüphelerim var yani. Mümkün olduğunu zannetmiyorum. Bu dönemde mümkün olduğunu zannetmiyorum. Birisini bulmaya çalışacağım. Onun için ilk günden biraz gözlem yapacağım. Bakalım. Burası Amerikan toprağı olsa o adaya girmek imkansız ötesi olur. Çünkü New York'ta olduğunu falan düşünün. Ama burada Amerika'nın o sıkı kuralları, hissiyatı yok. Aynı zamanda bir Karayip toprağı olduğu için, insanları Karayipli olduğu için. Onun için bir yolunu bulmaya çalışacağım bir Türk olarak. Biz Türkler her zaman yolumuzu buluruz. Ama zor yani. Adanın yanına gelmeye, yaklaşmaya %50 ihtimal veriyorum.
adaya çıkmaya %2 ihtimal veriyorum. O da Türklüğümüzden yani. Çünkü onun dışında çok zor. Gerçekten çok zor. Hadi bakalım. Biraz adayı gözlemleyelim. Neredeyim hiç bilmiyorum yani. O kadar bilmiyorum ki. Hadi bakalım. Gideceğimiz yer adanın doğusunda kalıyor. Bu araç da doğuya doğru gidiyor. Kuzey doğuya doğru gidiyor ama şu adaya gitmeye çalışacağız arkadaşlar. Şu iki adada isminden bahsetmeyeceğim. Sapık adamın. İnsanları duysun istemiyorum. Şu iki ada. Ölümü, intiharı tabii şüpheli. Onun olmadığı söyleniyor. Mümkün. Yani bu kadar sapkınlığın döndüğü, bu kadar büyük isimlerin dolaştığı bir davada ölmemiş de olabilir. Şüpheli intiharından önce o odaya bir şeyler dikemeden ölmüş. Daha küçük olan yanındakinde binaları ve o sapkın tapınağı, neyse o bahsettikleri tapınak orada. Onların hepsini bulmaya çalışacağız. Şansımıza yağmur yağmaya başladı. Bakın hava bir anda o kadar açık ki burası. Direkt olarak buradan sonra İngiliz Virgin Adaları var. Hani yani buradan vursanız Afrika'ya ulaşabilirsiniz. O kadar yani dümdüz. Arada başka toprak parçası yok. Böyle küçük Antigua, Barbuda falan var adalar. Yani o kadar açık. Ve bir anda hava değişiyor. Önceden haritada işaretlediğim yere geldim ama geçiş var mı bilmiyorum. Ben şunları görünce her taraf kilitli zannettim. Ben şimdi burada teknecilere soracağım. Muhtemelen %99.9'u ben buradayım. Gideceğimiz Epstein Adası burada. Little St. James denilen yatlardan. Evet, zorlu görev başlıyor. Dönüş bileti almadım. O adaya yaklaşacağım. Kaç gün sürerse sürsün. Şu anda en kızgın döneminde. Birkaç sene önce bir çocuk gitmiş ama yani daha böyle patlamamıştı. Şu anda gerçekten çok zor gözüküyor. Hadi bakalım. Evet, korktuğum oldu. Sahile iniş yok. Sadece buradan inenleri gördüm. Bakalım, orası da sanıyorum park yeri. Hep böyle zengin Amerikalı turistler var. Kedi köpek yerine de tavuk var arkadaşlar. Her yerde horozlar, tavuklar geziyor. Baksanıza. Kıyıya katiyen ulaşılmıyor. Ben bu teknecilerle nasıl konuşacağım ya? Her yer tavuk, ilk defa böyle saçmalık görüyorum ya. Şimdi burada da beni kovarlar. Kapatmışlar tamamen. Smile your own camera diyor. Katiyen geçiş yok. Arkadaşlar ben düşük bütçeli belgeselciyim. BBC değil, düşük bütçeli ve DBB benimki. Düşük bütçeli belgeselci. Ne yazık ki bir bağlantı kuramadım ama birçok numara aldım. Sokakta insanlarla konuştum. Küçük bir çeteden dayak yiyordum. Çektiğimi anladılar. Sonra çok hızlıca sildim, gösterdim. Ben diyor Amerika'da yaşıyorum diyor, yemem diyor adam böyle kocaman. Lan burası da Amerika değil mi? Burası Karayip diyor. Her neyse. Hafif action oldu. Gün battı. Kaldığım hostele doğru gidiyorum. Bayağı dolu bu arada. Herkes burayı kullanıyor. Ucuz abi, $2. Arkadaşlar herkese selamlar. Ada günlükleri 2. Bakalım bugün istediğim adaya gidebilecek miyiz? İsmini çok söyleyemediğim. Tabii adayı çekmek neredeyse imkansız. Çünkü Britanya Kralı'nın kardeşi Elizabeth'in en sevdiği oğlu tutuklandı arkadaşlar. İnanılmaz bir şey. Gerçekten böyle 1 milyon yıl düşünsem aklıma gelecek bir şey değil. Bu adada kimse konuşmak istemiyor. Çok sıkıntı gerçekten. Acayip sıkıntılı bir durum var. St. Thomas adasındayım ve Epstein adasına götürecek birileri lazım. Ama kime sorarsam sorayım herkes beni reddediyor ve insanlar çok korkuyorlar. İsmini duymaktan bile korkuyorlar. Burada da taksiciye soruyorum. Haitili taksiciler, belki onlar korkmaz diye düşündüm. Çünkü zaten kaçak çalışıyorlar ama onlar da kesinlikle götüremeyeceklerini söylüyorlar.
Tekne bulma yarışım devam ediyor. Ne yazık ki otobüsler acayip bir şekilde dolu geldi ve zaman burada aynı zamanda nakit demek. Yani oteller 200 dolardan, 150-200 dolardan başlıyor. Haitili bir taksici durdu, 10 dolara götüreyim dedi. İyi dedim yani, bari bayağı uzun mesafe, 20 dakika neredeyse. Orada sordum çünkü Amerikalıları soruyorum ya da bu adadakileri soruyorum da çok rahatlar. Yok falan diyorlar devamlı. Ben de Haitili'yi bulunca hemen sordum. Bunlar fakir adamlar. Dünyanın en fakir ülkelerinden bir tanesi Haiti. Hemen arkadaşını aradı. Fransızca böyle Kreol Fransızcası konuşuyorlar ve Food Center diyor. Ben de ayak merkezi zannettim. Food Center'mış mesela. İngilizceleri böyle enteresan. Şimdi buraya attı beni. Gerçekten nerede olduğumu bilmiyorum. Buradaki tekneciler götürür dedi. Ama çok ciddi tepkilerle karşılaşıyorum. Ağır tepkilerle. Biraz korkutucu. Normal çektiğim şeylere benzemiyor. Çünkü çok taze bir olay arkadaşlar. İngiliz kralının kardeşi tutuklandı ya. İngiliz kralının kardeşinden bahsediyoruz. Elizabeth'in en sevdiği oğlu. Kraliçe Elizabeth. Yani bunlar böyle başbakan falan değil. Bayağı bildiğiniz karşısı Britanya'nın Virgin Adaları. Evet, benim sevdiğim ortamı buldum. Neden? Girebiliyorum. Ve küçük tekneler. Şimdi burada kamerayı saklamam gerekiyor. Allah, hiç ümidim yok buradan ama. Ama diğer taraftan daha ümit verici tabii ki yani. Kimse de bulaşmak istemiyor ya. Haklı adamlar yani. Hele benim verebileceğim paralar göz önüne alındığında. Girmediğim marina kalmadı. Yok abi, kimse götürmek istemiyor. Bir de böyle 2000 dolarlar falan fiyat çekiliyor ya. İnanılır gibi değil. Do you have a friend who owns a boat? Yeah. Do you have a friend who owns a boat? Boat? Boat, yeah. You can go there. You can't go to Epstein Island? Why not? They chase people from there. He will come with me. We go Epstein Island. Hey, Shadow. So you can't take me there? İnanılmaz ya. Bakın. Kılıç balığı galiba. Oh. Oha, balığın büyüklüğüne bakın. Evet, tarpon balığıymış. Ben ilk defa duydum ama. Adaya ilk bakışı atacağız. Bir tura katılacağım. Buranın güzelliklerini göstereceğim size. Tabii onu da başka bir bölüme saklayacağım. Ama kaptanla tanışabilmek için ve burayı geçebilmek için tura katıldım. İsmi lazım olmayan şahsın adasına doğru yola çıkıyoruz. Şöyle dönecek ve muhtemelen yanından geçeceğiz. Bakalım. Tapınağı görmeye çalışacağım ben. Muhteşem ama ya, çok güzel. Hey, rengin güzelliğine bakın arkadaşlar. İnsanoğlu ne kadar hastalıklı. Böyle bir zenginliğe sahipsin. Burada adaların var ama yine sapıklığa çalışıyor. Şu rengin güzelliğine bak ya, zümrüt gibi. Nasıl güzel esiyor ya. Ulan zenginin yaşadığı yer bile klimalı ya. Şu gemi görüyor musunuz? Geminin bayağı arkasındaki ada Epstein Adası. Tamam mı? Benim gözlerim iyi olmasına rağmen çok az seçiliyor. Çok daha yakından çekeceğim arkadaşlar. Her şeyi çekeceğiz, merak etmeyin. Bu arada bu kanal biliyorsunuz çocuklara burs sarma amacıyla kuruldu.
takip edip beğeni atmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. Küçücük bir yorum bizi çok öteye taşıyabilir. Arkamda Epstein'in büyük adası var. Adanın sahibi şu anda başka birisi. New York'tan bir iş adamı, böyle borsacı bir adam. Ve ada özel mülk. Amerika'da özel mülklere çıkılamıyor. Şu anda çıkmak zaten çok problemli. FBI ajanları cirit atıyor her yerde. Ben de bunları çekiyorum ama yani çok ciddi risk alıyorum. Çünkü insanlar böyle biraz acayip bakıyorlar. Bu adanın arkasındaki yer tüm sapıklıkların döndüğü, bu ada da dahil. Sonuçta bu adada her türlü sapıklığı yapabiliyor. Bu ada da onun. Kafayı yemek üzereyim. Bütün yalakalıklarım verdi. Drone uçurmama izin verdi kaptan. Ama dedi çok hızlı uçurman gerekiyor dedi. Yıllardır da uçurmadım. En son Burhi ile Moğolistan'da düşürmüştüm. Allah'ıma çekiyorum arkadaşlar. Geliyor. Şuraya koyayım da. Epstein. Oğlum kayboldu sinyal. Tam adaya gittim, kayboldu, kafayı yiyeceğim. Ben bu arada açık kalmış, onu hiç görmüyorum. Siz fark etmişsinizdir benim paniği. Abi tapınağın üzerine gitmiyor ya. Çok yaklaşabildim ama şu anda tüm adayı görüyorum. Yani çok yıllardan beri drone uçurmadım arkadaşlar. Kıyıda güvenlik var arkadaşlar. Amerikan bayrağı asılmış kocaman. Buradan döneceğim çünkü burada artık vururlar yani. Dön abi, dön, kaç. Çok eski bir drone arkadaşlar. 600-700 metreye kadar uçabildim. Ses yapma zaten kullanıyor adamlar. Of, görüntüler çok güzel bu arada. Abi adamın adalara bak, zenginliğe bak ya. Akıl alır gibi değil gerçekten yani. Allah bu vertikoyu kahretsin ya, vallahi yani. Büyük St. James adası. Aziz James. Ama azizlik bir olay yok. Dünyanın FBI'nin gözü önünde, dünyanın önemli isimleri burada sapkın bir tarikat kurmuşlar. Bu güzelliğin arkasında yatan bir şeytani tarikat. Korkunç. Küçük adası çıktı karşımıza. Çok net gözüküyor. Tapınak beyaza boyanmış ve Amerikan bayrağı asılmış. Şimdi mahkeme kayıtları var. Logs deniyor. Bu uçuş kayıtlarında aralarında eski başkanların, bilim insanlarının, kraliyet ailesi üyelerinin ve Hollywood yıldızlarının da bulunduğu pek çok ünlü ismin Lolita Express dediği Epstein'in uçağıyla bu adaya seyahat ettiği ortaya koyuyor. Bu isimlerin birçoğu adaya gitmediklerini ya da Epstein'in suçlarından haberdar olmadıklarını söylüyor. Bill Clinton çıktı açıkladı. Ben dedi bilmiyordum dedi. Arkadaşım da ama dedi yaptıklarından haberim yoktu dedi. Şimdi adadaki odalara şantaj için gizli kamera koyulduğu iddiaları var. Epstein'in bu kadar güçlü ismi adasına davet etmesinin asıl amacının onlara ait uygunsuz görüntüleri kaydederek şantaj yapmak ve bu yolla dokunulmazlık kazanmak olduğu iddia ediliyor. Bazıları da Epstein'in yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı olduğunu iddia ediyor. Arkadaşlar siz neler düşünüyorsunuz bu konuda? Sizin fikirleriniz de önemli. İnanılmaz, şu anda adayı net olarak çekebiliyorum.
Bill Clinton was coming here. And he used to come here But and play golf. Yes. all the golf area has been Ruined. ruined. by the Yes. hurricane, and then they Oh, never, so after the hurricane? After the hurricane, never built it again. never built Okay. back. Wow, that's crazy. Thank you. Röportaj işi çok sıkıntılı. Onlarca kişiyle görüştüm. Epstein adasında çalışmış kişilere ulaşsam da hiçbiri konuşmak istemedi. Çünkü zamanında çalışanlarla NDA anlaşması yapılmış. Non-Disclosure Agreement deniyor buna. Yani konuşmama anlaşması. Adada çalışmış kişiler bu anlaşmadan dolayı sıkıntı yaşayabileceklerini düşünüyorlar. Ama çok uzun uğraşlar sonunda Epstein adasını iyi bilen, orada uzun süre çalışmış biriyle röportaj yapma fırsatım oldu. Tabii ki kimliğini ve sesini gizliyoruz. 2010 civarında onlardan bir talep aldım. Ürün istediler, aradılar. Evet, çok büyük projeler yaptık. Epstein'in ölümüne kadar birçok projede birlikte çalıştık. Hatta Epstein öldüğünde bizim içeride bir miktar alacağımız vardı. Paranın gittiğini düşündük. Ama 3 ay sonra şirketten aradılar. Açık hesabınız var dediler. Dedim ki vardı ama artık alamayız diye düşünmüştük. Yok dediler, çek gönderdiler. Ödemeyi yaptılar. Adada her gün yaklaşık 100 kişi çalışırdı. Sürekli inşaat projeleri yürüyordu. Epstein adaya geleceği zaman önceden haber verilirdi. Çalışanlar hazırlanırdı. Çünkü ada büyük bir şantiye gibiydi. Yani çok yoğun bir faaliyet vardı. Sürekli inşaat devam ediyordu ve Epstein geleceği zaman derlerdi ki hazırlanın, Epstein geliyor, herkese 3 gün izin verilirdi. Yani Epstein adadayken orada kimse bulunmazdı. Epstein adaya adım attığında herkes ortadan kaybolurdu. Çalışanlar dahil. O adadayken sadece en yakın çevresindeki ve özel görevli çalışanlar kalırdı. Epstein garip bir adamdı. Mesela uzun süre adaya alkol sokulmazdı. Kendisi içki ve sigara kullanmazdı. Çalışanlar bir ara yılbaşı partisi yapmak istediklerinde ancak o zaman bira getirebildiler. O adam adaya inanılmaz para harcadı. Mesela St. Thomas'tan adaya deniz altından kablo çekildi. Yaklaşık 2,5 milyon dolarlık bir altyapıydı. Ada kendi başına elektrik üretemiyordu. Elektrik, internet ve altyapı için çekildi. Orada bir santral sandığımız yapı vardı. O aslında elektrik santrali değil, deniz suyunu arıtıp içme suyuna çeviren sistem. Yaklaşık 2,5 milyon dolarlık kablo çekildi. Hatta hesaplama yapılırken kablo neredeyse yarım metre eksik kalıyordu. Mühendisler son anda fark etti. Herkes ciddi şekilde stres olmuştu. Mesela adada çok güzel bir kütüphane vardı. Muhteşem bir kütüphaneydi. İtalya'daki klasik kütüphanelerin küçük bir versiyonu gibiydi. Gerçekten de Fransız ustalar el emeğiyle yapmıştı. İtalyan ekipler geldi, montajını burada yaptılar ama nedense hiçbir yerde gösterilmedi. El yapımıydı. Klasik Avrupa tarzında bir tasarımdı. Epstein garip bir adamdı. Şöyle bir örnek vereyim. Adada 3 tane havuz vardı. Bunlardan biri normal bir havuzdu. Bir tanesine bayrak direği havuzu diyordu. Flagpole Pool. Olimpik ölçülerde bir yüzme havuzuydu. Ana merkezin üst kısmında ise yatak odasının dışında bir başka havuz vardı. Etrafında küçük bungalov evler bulunuyordu. Her bungalovun kendine ait banyosu vardı. Misafirler orada kalıyordu. Havuzun olduğu bölgeye ayrıca bir havuz evi yapıldı. İçinde banyo, tuvalet ve diğer bölümler vardı. Biz o alanın iç işlerini tamamladık, teslim ettik, her şey bitmişti. Sonrasında Epstein geldi, bir süre kaldı ve ayrıldı. O dönem adada yönetici olanlar büyük projelere imza atmış kişilerdi. Sonra beni aradılar. Gel dedi. Banyoları sökün. Yeniden yapacağız dedi. Ne oldu? Bir sorun mu var diye sordum. Hayır dedi. Pisuvarı yanlış yere koymuşlar.
Jeffrey oradan St. John'u görmek istiyormuş. Herhangi bir sorun yoktu. Ama sırf o manzarayı görebilmek için $50.000 daha harcadı. Anlatabiliyor muyum? Jeffrey Epstein mesela eskiden havaalanına geldiğinde havaalanından marinaya American Yacht Harbor'a arabayla gelir. Oradan teknesiyle adaya geçerdi. Jeffrey Epstein sonra marinayı satın aldı. Teknesini rahatça yanaştırabilmek için. Orası ona aitti. Bütün binayı satın aldı. Komple ofisini de oraya taşıdı. İlk zamanlar ulaşımı böyleydi. Sonra zamanı kaybetmemek için Sikorsky helikopter aldı. Havaalanından direkt adaya uçuyordu. Artık tekneye ihtiyaç kalmadı. Sadece bu ulaşım için yaklaşık $35 milyon harcadı. 45 dakikalık yolu 7 dakikaya indirmek için. Mesela ilginç bir örnek New York'taki en büyük penthouse'una aitti. Orada beyaz mermer bir zemin vardı. Mermerin bir noktasında leke vardı ve çıkaramıyorlardı. Bizim burada bir dostumuz var. Özel uçakla New York'a aldırdı. Sırf o lekeyi çözsün diye. Yani para konusunda küçük detaylara takılırdı. Ama önemli bir şey söz konusuysa hiç düşünmeden harcardı. Dediğim gibi birçok zengin küçük detaylara takılır ama büyük konularda ciddi paralar harcarlar. Bir anda çok büyük bir güce ulaştı. Gücünü ona emanet etti. Ondan sonra da yükselmeye başladı. Sonrasında takıldığı insanlara bakıyorsun zaten. Acosta'dan tut pek çok güçlü isimle bağlantısı vardı. Gerçekten her yerde sağlam bağlantıları olan biriydi. Şimdi insanın doğasında bir şey vardır. Uzun süre güç sahibi olunca yenilmezlik hissi oluşur. Bir noktadan sonra kendini dokunulmaz sanırsın. Bence Epstein'ın en büyük hatası buydu. Gücünden dolayı yenilmezlik hissine kapıldı. Aynı hataları yapmaya devam etti. Aynı yöntemler, aynı çevreler. Bugün benim bir kızım var. Sizin var mı bilmiyorum ama bir baba olarak o insanlardan biriyle aynı odada kalmak zorunda kalsam nasıl tepki vereceğimi tahmin edersiniz. Şöyle bir bilgi var. Tutuklu olduğu dönemde çok pahalı avukatlarla çalışıyordu. Saatlik ücretleri $2.000 civarındaydı. Erika Keller, adada bilinen bir isim. Epstein hücredeyken ölümünden önceki süreçte avukatlarının günde 8 saate kadar yanında bulunduğu söyleniyor. Hücreye gönderilmemek için sürekli avukat görüşmesi ayarladığı iddia ediliyor. 8 saat üzerinden bakarsan günde $16.000 eder. Yani sırf hücreye dönmemek için bunu yaptığı söyleniyor. Aynı tür uygulamalar başka ülkelerde de görülebiliyor. Sonrasında ölüp ölmediği konusunda farklı görüşler var. Resmi açıklama intihar yönünde ancak kamuoyunda şüpheler devam ediyor. Mesela Ghislaine Maxwell'in hapishanedeki fotoğraflarıyla ilgili komplo teorileri var. Fiziksel görünümüne dair çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Ancak bunlar doğrulanmış bilgiler değil. Sonuçta ortada çok fazla iddia ve spekülasyon var. Virginia Giuffre diye bir kadın vardı. Avustralya'ya yerleşti, evlendi. Bir ara sosyal medyada intihar etmeyeceğim şeklinde bir paylaşım yaptı. Daha sonra intihar ettiği açıklandı. Prens Andrew'dan yaklaşık 12 milyon pound tazminat aldı. Resmi olarak uzlaşma yoluna gidildi. Sonrasında dosya kapandı. Ah be bir Türk olsa, bir Türk bayrağı görsek de. Çekiyorum, sıkıntı var mı? Yok abi siz. Ne haber? Gel abi. Nasıl gidiyor? Şimdi yapsın nasıl? İyi ya vallahi. Büyük şok. Hakikaten hasta. Ama geçen izledim. Ya bu adada Türk yoktur dedim adaya geldiğimde. Keşke Türk olsa dedim. Problemlerin hepsi çözülür dedim. 3. günüm bugün. Ya dedim Türk iş yazayım bakayım şu Google Maps'e. Sonra seni aradım işte. Aha. Sen çıktın yani. İngilizce Türk mü dedim sahibi? Türk'ün olmadığı yer var mı abi? Ama burası da yani çok abartılı olmuş. Helal olsun. Dün Epstein adasında uçuyordu helikopterler falan. Uçuyor. Bayağı popüler bu ara. Ha biz tahmin ediyorduk ama ya onda bir şey olacak. Öyle mi? Vallahi. Nasıl? Çünkü ya Bill Clinton çok gidip geldi. Dükkana da uğradı. Aa, Çok gidip anlat geldi. abi. Yani bilmiyorum da böyle çok gelip gidiyordu. Genelde de hastaneleri ziyaret ediyordu. Bir şey dönüyordu ama. Siz ne düşünüyordunuz mesela?
Kestiremiyorsun dedikodular. ki. Yani Ama bir hissiyat vardı bir diyorsun. hissiyat vardı ama çok gidip gelen oluyordu. Kardashianlar çok geldi gitti. Dükkana da uğradılar. Bir şey dönüyordu ama bu kadar popüler değildi çünkü böyle 16-17 araba böyle korumalarla geziyorlar. Küçücük bir ada sonuçta. Aynen. Hemen Ve duyuluyor burada. hani tatil adası olduğu için de normal yani Kardashian'ın gelmesi, Bill Clinton'ın gelmesi. Çok sık gelip çok fazla arabayla dolaşması biraz enteresan. Çünkü hani otellerde falan da değil. Nereye gittikleri de Kardashianlar belli değildi. Çünkü haberimiz olurdu. Epstein adasına gidiyorlar mıydı? Bence gittiler ya. Gittiler mi? Gittiler. Mahalle gittiler. Aha şok. 2 tane adası var adamın. Dün gördüm işte adaları. Böyle muhteşem bir yerdi. Ne işiniz var abi sapınlık, şeytan hainleri bilmem ne. Şimdi arkadaşlar izi takip ediyoruz. Amerika'da Epstein'i sorgularlarken şeyini soruyorlar. Nerede yaşıyorsun diyorlar. Ve bu adada bir adres veriyor. Ama Epstein adasına değil. Epstein adasına bağlı Virgin adasında. Şimdi oraya gidelim mi? Gidelim abi. Evet, şimdi o verdiği adreste ne var? Onu bulmaya gidiyoruz. I'm Jeffrey Edward Epstein, and my residence address is 6100 Red Hook Boulevard in Virgin Islands. Arabanın park yeri problemi oldu. Onun için ben hemen çekip geleceğim. FBI'ye konuşurken burada adresini soruyorlar. FBI 6100 Red Hook Road diyor. Evet, bugün bu adresin yerinde bir depo var. Tam olarak burasını gösteriyor. Burası mı? Evet. Ya burası ya burası. Yani FBI'ye verdiği adres bugün kapalı. Aslında böyle bir adreste yaşaması mümkün değil çünkü çok merkezi bir yer burası. Dün benim giremediğim yerlere Müslüm kapıları açtı. Akşama kadar onlarca kişiye sorduk. Onlarca kişiye ne para teklif edersek edelim hiç kimse götürmek istemedi. Bak şu adam götürür gibi mesela. How you doing? Ama sonunda bizim kafamızda birisini bulduk ve ikna ettik onu. Sabah yola çıkıyoruz. Abi gerçekten şu anda var ya çok tehlikeli bir iş yapıyoruz. Hemen eve dön diyor. Hemen. Panik etme bizi ya. Şu an yaptığın inanılmaz ya. Gerçekten gidecek misin? I'll just say no, you can't do it. Oğlum ateş ederlerse siz kaçın beni bırakın. Ops. Of. Ah. İlk kan aktı mı? Kansız olmaz. Günaydın. Müslüm'ün inanılmaz çabaları sonucunda sonunda bir tekne bulduk. Bizi Epstein adasına götürecek. Bu arada Müslüm çok teşekkür ederim. Rica ederim abi. O da Kolay bana- olmadı yani o adaya çok gitmek istemiyorlar. Evet, ben en az 200 kişiye hem sosyal medya üzerinden hem Google Maps üzerinden hem bütün tekne marinaları dolaşarak girebildiğim her yere zaten siz de gösterdim bazılarını. Kimse gitmek istemiyor ve gidecekler de yani adaya yanaşmayız. Çünkü arkadaşlar devamlı helikopterler oluşuyor. Bir de şöyle bir şey var. Bu ada aslında yani korkunç şeyler yaşanmış ama aynı zamanda bir delil yani. Ceset saklanmış olabilir. Herhangi öldürdükleri birisinin cesedini saklamış olabilirler. Çünkü bu adam da asit falan sipariş etmiş. Böyle galon galon litrelerce asit sipariş etmiş. O adada her şey ya da diğer adada benim önce daha büyük olan adada her şey olabilir. Yani kocaman bir delil. Onun için FBI cirit atıyor ve Yani muhtemelen kazacaklar ben dün orada. biraz araştırdım abi. Evet. Ya buradaki çok zengin yerlilerin de bu işlerle bağlantısı var. Çünkü hani başka ulaşım aracı olmadığı için bütün her şey St. Thomas'tan dönüyormuş. Tabii. Yani her şey buraya dönüyor. Çok da konuşmak istemiyorlar. Çok da işin üzerine gitmek istemiyorlar. Evet, zaten burada böyle çok tabu bir konu. Gerçekten çok ağır tepkiler aldığım da oldu. İsmi neydi kaptanımızın? Tony. Tony Montana. Kaptanımız Tony bizi adaya götürecek. Tony burada doğmuş, büyümüş. Çok güvendeyiz yani o konuda. Okula tekneyle gidiyordum dedi. Arkadaşlar gerçekten çok zor bir işi başardık. Bunlar neden batık? Kasırgadan dolayı ellemediler.
Derken hem heyecanlı hem de çok endişeliyim. Çünkü FBI'nin cirit attığı, dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir adaya gidiyoruz. Acaba adaya yaklaşabilecek miyiz? Acaba adaya çıkabilecek miyim? Kafamda bu soru işaretleriyle adrenalin zirvede adaya doğru gidiyorum. Evet arkadaşlar, tapınak gözüktü. Epstein'ın Baal tapınağı diyor bazıları. Bazıları şeytani bir tapınak diyor. Şu anda dünyanın gözü üstünde olan adaya çok yaklaştık. Devamlı helikopterler uçuyor bu ada üzerinde. Ben size önceki gün deniz çok rüzgarlı. Zar zor tutunuyorum burada. Burada kasırgadan az önce bahsettik. Çok büyük bir yıkım yaşanıyor. Üzerinde dev bir kubbe var. Altın kubbe. O kasırgada düşüyor ve bulunamamış hala. Muhtemelen bu denizin içinde. Tapınak beyaz, mavi çiğ. Ben de heyecanlandım gerçekten. Çünkü çok fazla koruma var. Evet, bu misafirlerin ağırlandığı bir yer. Pergole var. Özel sahili. Ve tapınağı görüyorsunuz. Bakın, şu Amerikan bayrağının olduğu yer. Bu Amerikan bayrağının yırtık olması çok klasiktir Amerika'da, böyle biraz hani savaşta yıprandı gibi, bir savaşlarla bu ülkeyi elde ettik anlamı gelir. Cinayet mahalli olduğu için burası aynı zamanda girmek zaten özel mülk. Bakın 3 tane özel mülk yazıyor yani. Do you have anything to say about this island? I mean, just a little history about the island. You got Epstein came down in like the 90s. He bought the island for about $8 million. I think it was the late 90s. And you'd see his black jet come into the airport, and then he'd take a helicopter over. He used to call it like Lolita Express, right? Yeah, Lolita Express. And he was arrested in 2006 or 7. And they ended up, he got in jail for a couple months. Yeah. It wasn't anything Acosta serious, time, yeah. And no one really heard about the island. We knew about it locally. Yeah. We called it Pet Island because. Oh, so you used to call it Pedophile Island? Yeah. You knew? Yeah, so I ran all kinds of tours over the years, so we'd always kind of make that joke, and then finally somebody busted him and went after him. In 90s, even when you were kids? This was after 2006. 2000, so you knew it was something was happening. Once he got arrested, most of us knew. Why did nobody touch him? Because that's the problem, right? That because is the problem. Even you knew. Yeah. How old are you? I'm 42. Yeah. You're similar age as Yeah. me. So even you knew, FBI didn't. That's impossible, right? Yeah. Yeah, I mean, they say that he may have been working for some government agencies around the world, different countries, that they used him to blackmail people or throw in these parties and stuff. So I mean, we didn't necessarily know that he was blackmailing, but we knew that he had been soliciting young in West Palm Beach. So did you ever see him in the island? I never saw him, but I think other people definitely did. I see the helicopter flying, and we knew when he was coming into town because we'd see the jet and the helicopter. Have you seen Bill Clinton or other? I've never seen those guys, but he definitely came through the island, and I know he had some contractors come in one time, and they flipped his car down the hill, and they flew out on the next morning. So I don't know. Why they flipped his car? I don't even know what they were doing, but if it was some security officers that were joyriding or something, but they rolled the car, and then. When did it happen? This was probably 2011 or 12. But they flew out the next morning before anyone even found the car. They found it down the hill. It was interesting. So the islanders, they don't want to talk about this. I mean, I don't know how many people actually knew. The government definitely had some deals going on with Epstein Island, but I mean, it's supporting a small economy down here, so it's very unfortunate that sometimes you got to get your hands dirty in order to survive, I guess. But it's sad that it was at the expense of these young ladies.
but yeah, Epstein having too much power, I guess, and knowing that he can get away with So what do you know misbehaving. about the new owner? What do you think about him? I don't really know too much about him. I know he has an EDC company downtown St. Thomas. What company? I think it's Black Diamond is the name of it. Yeah. And he bought this island for, I think both islands, Great St. James and Little St. James, for about 60 million. So yeah, our local government sued the Epstein estate and won both islands in a lawsuit. I'm not really sure about that. Yeah. No, I mean, as a tax benefit company, you have to donate to schools and nonprofits and government agencies and stuff, or public schools. So as he was running his company down here, I know he had to make those donations to certain entities. O kadar heyecanlandım ki patladı şey ya. Elimde patladı. Fark ettin mi? Ha? İyi kesmedi ya. Valla çok hızlı yapmam gerekiyor. Şeyi unuttum. Kabını. Abi gerçekten şu anda var ya, çok tehlikeli bir iş yapıyoruz. Allah beni kahretmesin ya. Gerçekten. Şeyi unuttum, kabını. Lensin. Evet, şu anda direkt olarak tapınağın üzerindeyiz. Parmağım feci acıdı ya pervaneye. Parmağımla durdurdum pervaneyi. Evet, burada şey acayip kesiliyor abi. Ve çok rüzgar var. Kesiliyor. Sanıyorum bir şeyler koymuşlar. Yani drone'u kaybedersek benim için sıkıntısı yok. Şu anda tapınağın direkt olarak kapısını çekiyorum. Biz şimdi adanın arkadaşlar görünmeyen tarafındayız. Bu korumalar vesaire diğer tarafta. O sebeple henüz uyanmadılar bizim burada olduğumuzu. Yoksa şu anda tapınağın kapısına kadar girdim. Korkunç. Dünyanın en korkunç adamının yaptığı tapınak. Muhtemelen şeytani bir tanrı için, kendi tanrısı için yaptı. İnanılmaz bir zenginlik bu arada. Bu kaptanımız çok iyi bir çocuk ha. Başkası yapmaz bunu, biliyor musun? Hayatta yapmaz. You're a very good man. Thank you. Kaliteli çocuk yani. Epstein'ın havuzlu evi. Bence drone'u geri getirelim. Biz neredeyiz? Koyda bir biz varız değil mi şu anda? Evet. Tamam. Bakın size ben çok basit bir şey anlatayım arkadaşlar. Şu anda dünyanın en merak edilen yerindeyiz. Yani Endonezya'dan Çin'e İngiliz kralının kardeşini tutuklatan adadayız. Ama hiç influencer yok. Neden? Çünkü gerçekten çok tehlikeli. Düşünün, burada 1000 kişinin olması gerekiyor değil mi yani? Amerika'dayız bir de. Her yerin YouTuber olduğu ülkede yok. Landing. I'm very new at this, sorry. Vallahi ben de yıllardır kullanmadığım için çok sıkıntı oldu. Evet, adada keşfe devam edeceğiz. Abi inanılmaz bir zenginlik. Bu diğer adanın da onun olduğunu düşünün. Ben üzerinde drone uçurmuştum. This is the Great St. James, right? This was his as well. Probably he did a lot of shit there too.
Because He bought that in 2016. ah, Yeah. okey 2016'da almış. Çok bir şey yapamadı o zaman. Muhtemelen orada daha büyük bir sapkın tarikat devam edecekti. Şu anda Epstein Adası'nın sahilindeyiz. Sahil inanılmaz büyüklükte bir sahil. Dev gibi. Zenginliğinin boyutunu hayal edin. Amerika'nın en uç köşesindeki bu adada bu sapık herif kendine bir ülke kurmuş aslında diyebiliriz. Polis yok. Adadaki vali bile işte adanın belediye başkanı vesaire hepsi tamamen bu adamı koruyorlar. Uçağıyla geliyor işte Lolita Express dediği uçağıyla. Ve adadakiler de biliyor çocuğun dediği gibi adası diyorlar. Buraya ismi Little St. James, Küçük St. James Adası, Aziz James Adası nasıl bir azizliği varsa. Ama Jeffrey Epstein şey diyormuş buraya, adaya şey ismini vermiş. Little St. Jeffs. Yani Jeffrey'nin küçük Aziz Jeff'in adası. Kendini Aziz olarak adlandırıyormuş. Ama bu arada bayağı yaklaştık. Bu akıl alır gibi değil. Evet orada zaten security bekliyor, ben görüyorum. Evet, şu an Jeffrey Epstein'in direkt adasındayız. Şu ev, kendi evi. Bu ofisi. O da arkadakiler de evin şeyleri. Burada şeye kadar geldik. Artık zoom'a da gerek kalmadı. Çünkü dibindeyim. Zenginliğinin boyutunu hayal edin arkadaşlar. Bakın, yani zenginliğin boyutunu hayal edin. Virginia Giuffre çok önemli bir isim arkadaşlar. Bu Epstein ve Ghislaine Maxwell'den kaçıyor ve Tayland'a gidiyor. Tayland'da Avustralyalı bir adamla evleniyor. Bu şekilde kaçmış oluyor. Bu adada tanıklar da var. Prince Andrew'la bu tutuklanan İngiliz kralının kardeşi Elizabeth'in en sevdiği oğlu. Burada kadına diyor, daha çocuk yaşındaki kadına. Prince Andrew başta inkar ediyor. Sonra fotoğrafları çıkıyor. Sonra Elizabeth bütün title'larını alıyor ölmeden önce. Yani sen kraliyetten kovuyor. Bu ada 75 dönüm büyüklüğünde. Tweet'i var arkadaşlar. Virginia Giuffre'nin. Tweet'te diyor ki ben diyor intihar etmeyeceğim diyor. İntihara meyilli değilim diyor. 2005 yılında intihar ediyor. İntihar ettiği söyleniyor. Mesela Epstein bir mail atmış. Diyor ki kızlar var diyor partide diyor. Ve kızlar derken siz ne anlarsınız işte kızlar geldi. Mesela 30 yaşında, 20 yaşında kızlar geldi dersiniz. Yani yaş grubuna göre değişir. 1 yaşında diyor. Yani kızlar olarak tanımlıyor 1 yaşında bebekleri arkadaşlar. Epstein'in konutu şu anda hani balkonda birisi olsa sesini duyabileceğimiz kadar yakınız arkadaşlar. İnanılmaz. Bir de abi bu adam yani sıfırdan bu kadar para, adalar satın alacak kadar, Bill Clinton'la vesaire kankilik yapacak kadar zengin. Nasıl abi, ne düşünüyorsun? İnanılmaz değil mi? Abi hem güzelliğe bakıyorum. Sonra da bu olanlar aklıma geliyor. Yani bu güzellik inanılmaz bir güzellik. Yani bir çocuk babası olarak hani bulsak. Bir de senin yani, çocuğun var. Küçük çocuğun var. Biz de onu konuşuyorduk yani bulsak. Bak küçük bir köpek var adada. Umarım yeni sahipleri iyidir. There's a little dog. Probably they're watching us now, right? Yeah. 100%. Yeah. No, when we're floating out here so long. Okay, let's go. Let's go. Burada çok durmayalım diyor. Bence de durmayalım. Çünkü şu anda izleniyoruz. Allah bilir kaç göz izleniyor. Bakın her yerde private property ilanı. Çocuk birazcık da intikam almak için getirdi bize ha. Vallahi şeyden, yaptığı kötülüklerden duyulsun istiyor. Helal olsun. Bakın arkadaşlar. Yani böyle bir güzelliğe sahipsin ama şeytansın. Şeytan bile az kalır bu adamın yanında. Korkunç. Şu anda bayağı hızlanacağız. Abi baksana şu evin güzelliği, beyaz evi. Tüm yaptıkları sapıklıklar yanlarına kalacak zannettiler ya. Akıl alır gibi değil. Ve FBI'ın koruması, Amerika'da sonradan bakan olan Acosta'nın bunları koruması istifa etmek zorunda kalıyor. Akıl alır şey değil gerçekten. Oo, çocuk çok iyi denizci ama. Çok iyi denizci, bir de şey söyledik. Burada çok kayalıklar varmış. Normalde hani buradan geçmek de biraz sıkıntılı dedi. Evet. Burası. Bak bir kadın şuradan intihar etmeye çalışmış mesela. Bir tanesi yüzmeye çalışmış abi buradan. Bak şu kayalıklardan atlayıp sizin oraya yüzmeyi düşünmüş.
Yakalamışlar atlamadan. Burada şey diyorlar, bu yer altında bir tünel olduğunu söylüyorlar ve bu o tünelin girişi olduğunu söylüyorlar. Burada böyle küçük hatları var, kulübeleri var. Bak kurtarma şeyi bile var, görüyor musun? Burada da sahil var. Ada öyle küçük değil arkadaşlar yani. Take off. Home point updated. Burada Beyaz Saray gibi anasını satayım. Bu ne abi ya? Abi ben böyle bir şey ilk defa görüyorum. Kale gibi. Vallahi üzerinden uçacağım. Ne olursa olsun. Evet, burada kesildi abi şey. Drone'u kaybedebiliriz. Direkt olarak evinin üzerindeyim çünkü. Ben burada hiçbir araştırmalarımda bunları görmedim mesela. Bakın burada araziyle bütünleşik yarı gömülü bir yapı var. Bu yapı mesela çok ilginç. Ne için kullandılar acaba? Ha bak orada da ev var. Şu gördüğümüz, şu anda drone'da gördüğümüz, this is a dog island, right? Dog Island, yeah, köpek adası, küçük bir ada. Burayı da almaya çalışmış. Evet, burada muhtemelen drone'u kaybedebiliriz. Battery level is low. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. Lan dönme. We gotta get back to the home point. Okay, yeah. I don't know where it's gonna go. Hemen eve dön diyor. Hemen. Yeah, I'm going now. Return to home. Abi bizim paramız bu kadar işte drone'la. Ne ekstra pil bulabildim de bir şey. Ama önemli değil. Zaten görevi tamamladık. Çektik. Çok güzel çektik. Yeah, it's 38 meters, 38. Çocuğun gözlere bak. Nasıl görüyorsun be? Abi panikledim ya. Düşecek artık. Yapacak bir şey yok. Can you do? Can you do? Panik atak oldum. Bu arada kayaya çarpacağız. Panik etme bizi ya. Ha? İlk kan aktı mı? Kansız olmaz. Abi düşecekti almasam. Akacak kanımız varmış. Bak diğer ucuna geldik. Buradan da tapınak gözüküyor. Ya drone gitsin abi, ucuz drone ya. Bu 2010 küsur yılının drone'u yani. Epstein Adası'nı daha uzak mesafeden görüyoruz. Burada artık açık denize çıkıyor. Arkadaşlar, Hangisine? adada merdiven var. Baksana. Değil mi? I got shoes for sea urchins. I only have small band-aids. No, it's okay. Küçük bandajlarım var diyor. Şu an yaptığın inanılmaz yani. Gerçekten gidecek misin? I'll just say no, you can't do it, Yeah. and then you did what you wanted to. So where is the benim çantam nerede? Çantan şurada. Ha? Abi şu paraları falan vereyim ben sana. Ha yok, notlarımmış. Önemli değil bu notlar. Çantanın içine atsana. Ha. Yok. Biliyorum zaten ya. Oğlum ateş ederlerse siz kaçın, beni bırakın.
Fantastic. Çok da gideyim ya. I go with my t-shirt. I got spare one. Şu an sakin. Orada silahla bir adam çıkarsa panik yaparım. Ben kafasını karıştırırım onu. Konuşurum buradan. Birisi gelirse bağır bana, hemen geliyorum. Tamam. Abi çok gitmesin diyor. Is it true forced a 15-year-old girl to act with numerous friends, with numerous friends, with numerous friends? A friend of sent 12-year-old girls from France for defendant to and abuse after doing so. I'm gonna turn the boat on, I'm gonna walk up front. Vay be. Yapılmaz deneni yaptık. Oh. Thank you. Oldu olmaz yapalım abi. Evet arkadaşlar. Adaya çıktık. Aynı tapınağı. Her yere bir şey yapmış adamlar ya. Arka tarafta ne gördün? Tam buraya gelip de bir şeyler yapıyorlardı bak oraya. Bank koyduklarına göre yine burada bir sapkınlık bir şeyleri. Çünkü yüzülecek gibi değil. Çok dalgalı. Bu tarafı adanın, diğer tarafı durgun. Vallahi başardık. Bir adaya çıkmamıştık, onu da çıktık. Bakın adanın bu tarafında da, az önce yüzdüğüm tarafında da bir taş ev var yine. Adayı herhalde dünyada bu kadar detaylı çeken ilk kişiyiz. Hiç ben böyle bir bölüm görmedim. Dünyada bu kadar detaylı çekebilen ilk kişi olduk. Evet, bakın taş bir ev var. Küçük bir sahil var, taş sahil, kum değil. Dediğim gibi bu adaya çıkmak çok tehlikeli. Çünkü burası bir cinayet mahalli aynı zamanda. Tüm dünyanın gözü bu adanın üzerinde.
Şu kayalara bakın, pembe mermer gibi, ne kadar enteresan. Acaba bu ev de değil bu. Muhtemelen masaj yaptırdığı yerlerden bir tanesi burası. Çünkü açık, tam böyle bir hani Tayland'da vesaire masaj alanları oluyor ya sahillerde. Onlara benziyor. Burada gün batımını izleyip türlü sapkınlıklar yaptırıyor misafirlerine ve kendine. Ve tapınağı bu sefer diğer taraftan görüyoruz. Adanın her tarafı izleniyor arkadaşlar kameralarla. Muhtemelen şu an benim girdiğimi de gördüler. Ama yetişememiş olabilirler muhtemelen. Çünkü uzak köşesinde girdim. Bu adaya özgü değil bu palmiye ağaçları. Epstein diktiriyor. Adanın etrafına diktiriyor ve yola diktiriyor. Çok rüzgarlı olduğu için bu adada ağaç yetişmiyor doğal olarak. Yani inanılmaz rüzgarlı. Ve bu tapınağın altın kubbesi var. Mavi çizgili eski bir yapısı var. Beyaza boyuyor yeni sahibi ve tapınağın altın kubbesi yok oluyor ve kimse bilmiyor nerede olduğunu. Yani o kadar büyük bir kasırga ki bu kubbeyi de götürüyor. Tapınakta da bir tane şey var. Oturmak için bench. 2-3 tane bench var. Tabi bu tapınağın sırları ortaya çıkacak. Ben size tapınağın içinin görüntülerini de vereceğim. Çekilmiş fotoğrafları. Mesela çok acayip maskeler var ve o maskelerin bazı Amerikalı senatörleri vesaire temsil ettiği söyleniyor. Kasırganın o kubbeyi uçurmuş olması çok ilginç. Muhtemelen buralarda bir yerde o kubbe. Çünkü arabaları falan uçuran böyle tekneleri yıkan bir kasırga. Herhalde Epstein tapınağının en yakın ve net görüntülerini çekiyoruz buradan. Epstein'ın muhtemel Baal tapınağı. Bu Amerikan bayrağı sanıyorum sonradan asılmış. Yanlış da biliyor olabilirim. Çok yaklaştık artık tapınağa. Ve adayı tamamen etrafına dönmüş olduk böylece. Tüm dünyanın gözü bu adanın üzerinde. Dünyanın en büyük sapkınlıklarının yaşandığı adalardan bir tanesi. Üst düzey hem de. Amerikan başkanlarının, kraliyet ailesinin, milyarderlerin, Bill Gates'in, Prens Andrew'un ismi geçiyor. Ve hepsi bu adada ve Florida'daki malikanesinde yaşandı. Ve bu tapınak hala gizemini koruyor. Muhtemelen bunun gizemi çözülecek. Epstein'ın ortağı Ghislaine Maxwell o konuşmayı reddetti en son sorgulamada. Ama muhtemelen pazarlık için Amerika'da böyle bir sistem var. Pazarlık edebiliyorsunuz vereceğiniz bilgilerin büyüklüğü kapsamında. Muhtemelen yüzünü değiştirip yeni bir hayat için pazarlık ediyor. O da en az Epstein kadar sapık kızları tedarik etmesinde kullanıyor Epstein. Aynı zamanda sevgilisi olduğu söyleniyor. Biliyorsunuz bu kanal Darüşşafaka'daki öğrencilere ya da bazen şehit ailelerine yardım yapıyoruz. Darüşşafaka'daki öğrencilere burs vermeye çalışıyoruz. Tüm gelirler buna gidiyor. Kanala abone olup yorum yapar, beğeni atarsanız, arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz bu burslarımız, iyilik daha da büyüyecek ve desteğiniz çok önemli. Ben yoruldum. Bayağı uğraşıyorum. Bayağı uzun süredir bu adadayım. Evet, halk arasında adası olarak geçen Epstein adası. Gördüğünüz gibi hiç kimse yok. Adanın etrafında hiçbir influencer yok. Çünkü gerçekten sıkıntılı. Ada devamlı gözetim altında. Tabii ölümü de şüpheli, her şey şüpheli bu işte. Şüpheli olduğu gibi bu da. This is Great St. James, right? Great St. James. Üzerinde şimdi ama bir şey inşa edilmemiş diyorlardı ama bir bina ve depo gibi bir alan görüyorum ben. Belki de ondan sonra yapıldı ama bayağı eskiye benziyor. Belki de yani muhtemelen adada çalışan kişiler çıplak dolaştıklarını vesaire söylüyorlardı. Bu odayı da belki de kullandılar vakti olabildiyse ölmeden önce. Bilemiyorum. Aslında birçok bilinmezi var bu konunun. Çünkü öldükten sonra üstü kapatıldı. Evet, bu Great St. James adası. Kaktüsler var üzerinde. Burası da Epstein'in diğer adası. Tüm belgesellerde bu adaya hiçbir şey olmadığı söyleniyor. Ama helikopter pisti yapmış. Yani sapıklıkları için hazırlamaya başlamış. O kadar güveniyormuş kendine. Tabii ölüyor. Yani ölümü de şöyle şüpheli. Kimseye kalmadığının bir resmi bu dünya. Kimse güvenmemeli sırtını dayadığı dağlara. Ölümü şüpheli şöyle. Çok güvenlikli bir hapishanede doğal olarak ve küçük bir hücrede kameralar bozuluyor. Mahkumlar uyuyakalıyor. Nasıl oluyorsa o kadar güvenlikli bir hastanede ve böyle saçma sapan bir işte pantolonuyla mı ne böyle atkıyla mı ne o elbiselerinden bir parçayla
asıyor kendini ama hani ranzadan atlayıp asıyor falan yani. Sonra otopsi yapılıyor. Otopside o şekilde bir intiharda kırılamayacak ince ya bu çene kemiklerinde kırıklar görülüyor. Yani intiharı %99 hikaye gibi geliyor bana. Tabii bilemeyiz. Şüpheci yaklaşmak her zaman böyle bir konuda özellikle en doğrusu. Evet, burası dünyada öyle çok kişinin gelmediği bir ada, Amerika'ya bağlı. Ona bağlı 2 ada, özel mülk. Bu tabii çok daha büyük. Az önce içine adım attığım adadan. Denizin renginin güzelliğine bakın. Tabii benim tahminim bu adada da birçok şey döndü. Çünkü 2 ada arası çok çok yakın yani. Küçük bir tekneyle 30 saniyede falan geçersiniz. İnanılmaz, çok üzücü. Bu aslında dünya için büyük bir ders. Çünkü bir kişinin dokunulmaz olması nelere yol açıyor? Onu görüyoruz burada. Herkes dokunulabilmeli, herkes hukuka tabi olmalı. Bunu da sadece ve sadece biz bu insanların basit olarak adlandırdığı insanlar yapabiliriz. Biz hep beraber birlikte çok güçlüyüz. Hukuk dünyanın en önemli şeyi. Ekmek kadar, su kadar önemli bir şey. Ayrıcalıklı sınıfların olmaması, ayrıcalıklı sınıfların neler yapabileceğini, neleri önleyebileceğini, Amerika gibi hukukun kılıcının çok keskin olduğu bir ülkede bile FBI'ın, devlet görevlilerinin, savcıların nasıl güçlü insanları korumaya çalıştığının örneği. Amerika'da böyle oluyorsa bütün dünya ülkelerinde neler oluyordur. Onun için hukuk çok önemli. Herkes için gerekli. Herkes için. Arkadaşlar Tony muhteşem bir iş yaptı. Thank you very much Tony. You're the best. No problem. Thank you guys for coming out. You're really best. You're a really adventure guy. Hopefully we get some more Turkish travelers out here. Yes. All right. If you come here for traveling, find them. Üstümcüm sen olmasaydın başaramazdın. Muhteşem bir adamsın. Ama çok güzel bir video oldu bence de. Evet, çok detaylı çekebildik. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.